Herkese merhaba, uroloji uzmanı Emre Erdem Akkaya. Prostat büyümesiyle ilgili ameliyatlar acaba sertleşme bozukluğunu düzeltir mi, faydası gösterir mi ya da daha mı kötü olur? Genel olarak bu konuyla ilgili bilgi vereceğiz. Prostat büyümesi tabii belli bir ilaç tedavisi veriyoruz hastalarda. Hastanın şikayetlerini değerlendiriyoruz, günlük hayatını ne kadar etkilediğine bakıyoruz. Ya da tıkanıklık oluyor mu, enfeksiyon oluyor mu, kanama oluyor mu gibi durumları takip ediyoruz. Ama bazı hastalarda biz prostat ameliyatı yapmak zorunda kalıyoruz. Çeşit çeşit prostat ameliyatı var, çeşit çeşit enerji kullanılıyor. Lazer enerjisi, elektrik enerjisi, kapalı prostat ameliyatı, açık prostat ameliyatı. Tabii ben bu çerçeveyi anlatırken hep iyi huylu prostat ameliyatlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Yani prostat kanseriyle ilgili cerrahiden bahsetmiyorum şu anda. İyi huylu prostat ameliyatlarında hastaların sertleşmeyle, cinsellikle ilgili bizim ilk beklediğimiz şey ameliyat sonrası hastanın aktif fonksiyonlarının tekrar ameliyat sonrası baki kalmasını, en azından değişmeden kalmasını sağlayabilmek. Bu bizim için çok önemli. Hastanın yapılan çalışmalar şunu göstermiş bize. Bu ameliyatlardan sonra genel olarak hastaların cinsel fonksiyonları %5 civarında ya da %10 civarında etkilenebiliyor. Nispeten kısmi olarak etkilenebiliyor ya da tam olarak etkilenebiliyor. Ama %90-95 bu ameliyatlardan sonra hastanın cinsel fonksiyonu etkilenmiyor. Bunu kesin olarak söylemek lazım. Cinsel fonksiyon derken en önemli konulardan bir tanesi ereksiyon. İkinci en önemli konu da boşalma, döl çıkışı. Şimdi ereksiyon olmadan kesinlikle ilişkiye giremezsiniz. Penisin sert ve o sertliğini koruması lazım ilişki boyunca. Diğer yandan da meni çıkışı ile ilgili bir konu var. Meni çıkışında hastayı biz prostat ameliyatı yaptıktan sonra hastanın %70 civarında, %50 civarında meni çıkışında ya ortadan kalkıyor ya da meni miktarı ciddi oranda azalıyor. Orgazm sırasında tatmin olmanın en önemli konularından bir tanesi de döl çıkışı. Erkekler bu konuyla ilgili önemsiyorlar. Birçok erkek döl çıkışını önemsiyor ve orgazmla birleştiriyor bu konuyu. Tatminle birleştiriyor. Ve hastaların en çok canını sıkan işte meni çıkışının olmaması ya da az olması birçok hastayı üzebiliyor. Hastaya mutlaka ve mutlaka ameliyat öncesinde bilgi vermek gerekiyor bu konuyla ilgili. Meni çıkışınız olmayabilir ya da azalabilir diye. Bazı hasta grupları var. Yapılan çalışmalar diyor ki biz ameliyat yaptık hastaya. Ameliyattan sonra hastanın prostatla ilgili, idrarla ilgili, işemeyle ilgili şikayetleri düzeldikten sonra hastanın erektil kapasitesinde, sertleşme kapasitesinde bir artış, cinsel fonksiyonlarda bir artış tespit ettik diyor. Böyle sonuçta çıkan yayınlar da var. Bu yayınlara göre demek ki hastanın prostatla ilgili şikayetleri düzeltildikten sonra hastaya cinsellikle ilgili şikayetlerinin düzelmesini bekleyebiliriz. Ama bu gruptaki hastalar cinsel fonksiyonları, cinsel şikayetleri olan hastalar. Yani hastanın cinsel fonksiyonla ilgili zaten hala hazırda şikayeti var. Biz ameliyattan sonra hastanın prostatla ilgili şikayetlerini ortadan kaldırdıktan sonra cinsel fonksiyonları düzelen bir grupta var. Böyle bir hasta grubu da var. Tabii sonuç olarak bu ameliyatlardan sonra gene cinsellikle ilgili, sertleşmeyle ilgili problemleri varsa hastalarda bu konuyla ilgili de medikal tedaviler zaten hali hazırda verildiğini söylemek lazım. Yani genel olarak hastaya ameliyat öncesinde her türlü açıklayıcı bilgiyi vermek lazım ki prostat ameliyatlarıyla ilgili hastanın ameliyat sonrasında beklentilerini ona göre sınırlamak gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.